28 Kasım 1953'te uyumayan şehir New York'ta bulunan meşhur Statler Oteli'nin önünden geçen insanlar ani bir cam kırılması ve hemen akabinde gelen çığlık sesiyle kafalarını yukarı kaldırırlar. Bir anda gelişen bu olaydan sadece birkaç saniye sonra orta yaşlarda sağlıklı bir adamın bedeni hızla kaldırıma çarparak etrafı kan gölüne çevirir. Olayın şoku ile panikleyen insanlar hemen polisi ararlar. Çevredeki kalabalık bu adamın cansız bedenine bakarken çoğunun aklından sorunlarından dolayı bir kişinin daha intihar ettiği geçiyordu. Ama bilmedikleri çok daha büyük ve karanlık bir sır vardı. O cansız yatan beden CIA'in en karanlık deneylerinden birisi olan MK Ultra'yı yürüten bir kişiye aitti. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Kore Savaşı yıllarında ilginç ve korkutucu bir olay yaşanır. Sovyet güçleri tarafından esir alınmış Amerikan askerlerinin esir değişimleri sonucu Amerika'ya geldiklerinde eski hallerinden eser kalmadığı ve çok farklı kişiliklere büründükleri görülür. Bu olay ilk başta anlaşılamamış olsa da sonrasında psikologlar askerlerin çok ciddi bir şekilde beyin yıkamaya maruz kaldıklarını iddia ederler. Ve bu olay Amerika ve Sovyetler arasındaki Soğuk Savaş'ta yeni bir cephenin açılmasına sebep olur. Zihin kontrolü savaşı. Ajanların yoğun çalışmaları sonucu Sovyetlerin bunu nasıl yaptıklarına dair bir takım bulgular bulunur. Derin hipnoz ve mental işkence. Mental işkence neyin nesi diye merak edenleriniz varsa çeşitli uyarıcılar ve kimyasallar ile insanların benlik yapılarının parçalanıp yeniden inşa edilmesi diye kısaca özetleyebiliriz. Bunun için de Sovyetlerin kullandığı en temel kimyasallardan birisi İsviçreli kimyager Albert Hofmann tarafından 1938 senesinde tesadüfen sentezlenmiş olan LSD'ydi. Sovyetlerin bu maddeyi çok yüksek miktarda sipariş ettiğini tespit eden Amerikalılar, demek Sovyetler bu inanılmaz güçlü kimyasal ile insanlar üzerinde illegal deneyler yapıyorlar. Bunu tüm dünyanın iyiliği ve insanlık namına durdurmamız lazım diyerek canla başla mücadele etmişlerdir. Deminki lafıma tabii ki de inanmadınız değil mi? Keşke benim iyi niyetimle yazdığım gibi olaya yaklaşsalardı. Ama hayır. Amerikalılar bunu keşfettiklerinde deminkinin tam tersine madem Sovyetler bunu yapıyor, biz çok daha hızlı ve çok daha sert bir şekilde yapmalıyız dediler. Ve o zamanlar askeriyenin bir parçası olan CIA'in en karanlık projelerinden birisi başlamış oldu. New York'ta yaşanan intihar olayına geri dönelim. Polis yaptığı araştırma sonrasında intihar eden kişinin ordu için çalışan Frank Olson olduğunu tespit etmiştir. Maryland eyaletinde yaşayan ve 3 çocuk babası olan Olson, Amerikan ordusunda bir bilim insanı olarak çalışıyordu. Kendisi ailesine düşkün, çevresi tarafından sevilen birisi olarak da bilinirmiş. Fakat burada şu sorun ortaya çıkıyor. Mutlu bir ailesi ve güzel bir kariyeri olan bir kişi neden camdan atlayarak intihar eder? Üstelik ertesi gün işe giderken giymek için yıkadığı çorapları banyoda kurumak için asılı halde dururken ve yatmadan hemen önce duş almışken. Fakat olayın üzerinde çok konuşulması birileri tarafından istenmez ve polis araştırması depresyona girdiği için intihar etmiştir olarak hazırlanır ve dosya kapatılır. Olson'un ailesine bedeni çok ciddi zarar gördüğü bilgisi verilir ve otopsisi askeriye tarafından yapıldı denilip hızlıca bedeni toprağa verilir. Tüm bu şaşkınlık ve üzüntü içindeyken eşi tam olarak olayları idrak edemez. Ama daha sonra içten içe kocamın hiçbir sorunu yokken neden intihar etmiş olabilir sorusu zihnini kemirecektir. Ve nihayetinde de kocasının ailesinden ve çevresindeki herkesten sakladığı gizli kimliği ve yaptığı son derece karanlık işler tam 20 sene sonra tesadüfen ortaya çıkıp Amerika'nın en büyük skandallarından birisine neden olacaktı. MK Ultra zihin kontrol deneyleri. 1970'li senelerde Watergate skandalı patlak verdiğinde Amerikan Başkanı Gerald Ford, Başkan Yardımcısı Nelson Rockefeller'a bir komisyon kurarak CIA'in illegal işlerini araştırması talimatı verir. Bu çalışmanın bir sonucu olarak da komisyonun karşısına MK Ultra deneyleri ve onun insanlık dışı yan projeleri çıkar. Çoğu imha edilmiş olsa bile projeye ait bulunan gizli dosyalar bile konuya hakim olmamız açısından yeterliydi. Ve bu dosyalarda 2 kişinin ismi ön plana çıkıyordu. Frank Olson ve Sidney Gottlieb. Size biraz önce Frank'in ailesi onu sadece askeri bir bilim adamı olarak biliyor demiştim, hatırlayın. Frank Olson alelade bir bilim adamı değildi. Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu biyolojik silahlar bölümünün başında bulunan bir bilim adamıydı. Kendisi bizzat Operasyon Harness ve Operasyon Sea Spray'i bizzat yönetmiş bir kişi. Bu operasyonlar Karayipler'de yaşayan hayvanları modifiye edilmiş antraks ile hasta edip sonuçlarını görmek
ve San Francisco limanına bakteri temelli bir biyolojik silah sıkıp şehrin böyle bir saldırı karşısında nasıl etkileneceğini tespit etmekte. Karayipler'de yapılan deneylerde binlerce hayvan telef olmuş ve San Francisco'da Amerika'nın bizzat gizlice halkı üzerinde yaptığı deneylerde ise 800 bin insan havadan yayılıp ciğerlerine giren bu gazlardan etkilenmiştir. Hükümetlerin onları gerçekten koruduğunu sanan tatlı insanlar umarım bu örnekleri hiçbir zaman unutmazlar. Frank Olson, daha sonra Plum Adası olarak bilinen hükümetin hayvanlar üzerinde iğrenç deneyler yaptığı tesiste görevine devam eder. Ve kim bilir orada daha kaç masum canlının acı içinde ölmesine sebep olur. İşte bu yıllarda Olson'un yolu Simon Gottlieb ile kesişir ve Gottlieb kendisine şu güzel teklifi yapar. Kimyasal deneylerini hayvanlar üzerinde yapmaktan bıktıysan sana çok daha iyisini teklif edebilirim. İnsanlar üzerinde deneyler. Frank, Gottlieb'in teklifini kabul eder ve Mavi Kuş projesi olarak bilinen proje resmi olarak başlar. Takip eden senelerde proje önce Artichoke olarak ismini değiştirdi ve en sonda videomuzun konusu olan MK Ultra'ya dönüştü. MK Ultra'nın temel bir amacı vardır. İnsanlar üzerinde zihin kontrolü metotları geliştirerek gerektiğinde toplumsal kontrol yapmak, gerektiğinde de zihni yıkanmış süper ajanlar yaratmak. Hatta projede kullanılan metotlar Stargate projesi olarak bilinen uzaktan algılama ve psikik ajanlık deneylerinde de kullanılacaktı. Kanalımda videosu mevcut, izleyebilirsiniz. MK Ultra deneylerinde kullanılan insanların bazıları hapishanede müebbet yatan suçlularken çoğunluğunu ise akıl hastanesinde tedavi gören hastalar, üniversite öğrencileri ve hastanede yatan kanser hastaları oluşturuyordu. Tabii ilk başlarda. Aranızda ya bu insanlar manyak mı? Beyinlerini yakacak bir deneye nasıl olur da katılırlar diyenler varsa CIA kimseye deneyin gerçek amacını söylememişti. Kanser hastaları üzerinde deneyler kanser tedavisi olarak tanıtılarak yapılmıştı. Üniversite öğrencileri para verilerek baş ağrısı, migren tedavisi diye kandırılmışlardı. Hapishanede yatanlara ise yeni nesil ilaçlar test ediliyor, katılırsanız cezanızdan gün eksilecek diye tanıtılmıştı. Kısaca kimse neye bulaştığını ve başlarına nelerin geleceğini bilmiyordu. Konuyla alakalı deneye katılan mahkumlardan James Bulger yaşadıklarını şöyle anlatmıştır. Tarif edilemez gerçek kabuslar gördüm. Gözlerimin önünde duvarlardan kanlar akıyordu. Bana ilacı veren doktorlar iskeletlere dönüşüyordu. Beni kayıt altına alan kamera vahşi bir köpeğe dönüşmüştü. Aklımı yitirmenin sınırlarında dolaştım. Zaten pislik bir zihne sahip bir seri katil bile bu kadar korktuğuna göre normal insanlara ne olduğunu siz düşünün. Spoiler vereyim, büyük bir kısmı ya aklını yitirdi ya da öldü. Suçlumuz James Bulger ise öldürmeyen Allah öldürmüyor lafının yaşayan bir kanıtı olarak hayatta kalmıştır. Ama beyninde ciddi hasarlar meydana gelmiştir. CIA'in MK Ultra deneyleri tek bir noktada göze batmaması için ülkenin çeşitli yerlerinde üstü kapalı bir gizlilikte yürütülüyordu. Hatta ülke dışında Kanada'da da deneyleri yürüten bir ekip de mevcuttu. Ne yazık ki deneyin gönülsüz katılanları da vardı ve bu insanlar üzerinde yapılan deneyler ise çok daha korkunçtu. Ve evet, ne yazık ki bunların arasında küçük çocuklar da vardı. Uyuyan kusursuz ajanları yetiştirmek için, yani belirli bir komutu aldığı güne kadar normal bir insan gibi yaşayan ama o bilinçaltı komutunu aldığında soğukkanlı katillere dönüşen insanlar oluşturmak için CIA bu kişilere hem yüksek dozlarda LSD veriyor hem de çeşitli elektriksel ve fiziksel işkenceler yapılarak akıllarını yitirmenin sınırlarında dolaştırılıyorlardı. Böylece paramparça olmuş zihinleri ve silinmiş anılarından dolayı boşalmış beyinleri Amerika'nın çıkarları konusunda doktrine edilip günü geldiğinde ondan gelen emirleri harfiyen uygulamasını sağlanması planlanıyordu. Düşünün, bazı deneyler sonrası kişilerin hafızaları o kadar zarar görmüş ki anıları çocukluk yıllarına kadar silindiği için küçük çocuklar gibi davranıp altlarına kaçırmaya başlamışlar. Çünkü bütün o temel tuvalet eğitimlerine dair anıları bile silinmiş. Senelerce uygulanan bu deneylerde kaç kişi kaçırıldı, kaçı isteği dışında deneylere maruz kaldı, kaçı öldü ve kaçı başarılı olup birer ölüm makinesi olarak aramızda dolaşıyor, bunu bilen kimse yok. Ama raporlarda geçen ve Frank Olson denilen mahlum bile zoruna giden Fransa olayı ile işlerin rengi değişir. Çünkü bu sefer deney hiçbir şeyden haberi olmayan koca bir köy üzerinde yapılmıştır. Pont-Saint-Esprit, Fransa 1951. Bu küçük ve güzel Fransız köyü sıcak bir Ağustos sabahına uyandığında kabus gibi bir günün başında olduklarını bilmiyorlardı. Köyün fırınından ekmeklerini alan insanlar kahvaltılarını yapıp işlerinin başına geçerler. Ama ilerleyen saatlerde bu şirin köy bir anda cehenneme dönüşecekti.
Takip eden birkaç saat içinde insanlar köyün sokaklarında korku ve panik içinde koşuşturmaya başlarlar. Etraftaki evlerden çığlıklar yükselir. Kimse ne olduğunu anlam bile vermemiştir. Raporlara göre bir adam karnından yılanların çıktığını gördüğü için korkup kendini göle atıp boğulmuştur. Başka bir adam karısının bir canavara dönüştüğünü düşünerek onu bıçaklamıştır. Küçük bir kız kaplanlar tarafından saldırıya uğradığını düşünerek kaçarken kendini yaralamıştır. Hastaneye kaldırılan bir kişi kendini uçak sanıp camdan aşağı atlamıştır ve bunlar gibi daha yüzlerce olay köyün altını üstüne getirdi. Yaşanan zehirlenmede 700 kişinin etkilendiği, 50 kişinin ciddi şekilde hastanelik olduğu ve 7 kişinin de hayatını kaybettiği raporlanmıştır. Yaşanan bu olayın detayları 1970'li senelerde hazırlanan Rockefeller Komisyon raporunda ortaya çıkar ve 1999 senesinde CIA resmen halk üzerinde bu illegal deneyleri yaptığını kabul eder. Pek çok kişi köyün içme suyuna LSD karıştırıldığı için insanların bu sanrıları gördüğünü düşünmektedir. Günümüzde bile deneylerden etkilenen kişilerin ailelerinin açtığı davalar sürmekte. İşte senelerce hem Amerika içinde hem dışında yıllar süren ve sayısı bile bilinmeyen pek çok kişinin aklını yitirmesine ve hatta ölmesine sebep olan bu deneyler artık Frank Olson'a ağır gelmeye başlamıştır. Şükran gününden bir gün önce Simon Gottlieb, Frank Olson ve projede görev almış yüksek seviyeli diğer 6 bilim insanını Deep Creek Gölü'ndeki CIA tesisine davet ederek bir yemek verir. Yemeğin sonunda ise Gottlieb, çoğu masum olan binlerce insana rızaları dışında yaptıkları deneyi sonunda kendi ekibine tattırır ve içkilerine gizlice LSD koyar. Daha sonrasında ise bu bilim insanı demeye bile utandığım insan müsveddelerine nasıl hissettiklerini sorarak kendilerince bir uçuş deneyimi yaşarlar. Fakat orada her ne olduysa bu Frank Olson'ın dağılmasına sebep olur. Takip eden günlerde Olson projeden istifa ederek çekilir. Ama üstleri tarafından CIA'de kalmaya ikna edilir ve psikolojik destek görmesi için Dr. Harold Abramson ile görüşmesi için New York'ta randevu ayarlanır. Frank'in bilmediği ise Harold Abramson'ın bir CIA doktoru olmadığıdır. Kendisi raporlarda alerji uzmanı diye geçmektedir. Ama Frank'i sanki bir psikolog gibi kandırarak dinlemiş ve hatta onu bir rehabilitasyon merkezine yatmaya bile ikna etmiştir. Frank, doktor sandığı bu adama her ne anlattıysa o bilgiler onun sonunu getirecekti. Görüşmeleriyle geçen 2 günün sonunda Frank otelden karısını arar ve CIA'nin rehabilitasyon merkezine yatacağını, bu dinlenmenin ona iyi geleceğini mutlu bir şekilde karısına anlatır. Fakat tüm bunların yaşandığı o gece Frank Olson otelin camından aşağı atılarak öldürülür. Hani videonun başında intihar demiştin diyenler olabilir ama o rapor sahteydi. Ve bu gerçek Frank'in ölümünden neredeyse ta 40 sene sonra anlaşıldı. Nasıl mı? Anlatayım. Frank Olson'un ölümünden 20 yıl sonra size biraz önce bahsettiğim Rockefeller Komisyonu'nun CIA belgeleri ortaya çıkınca dönemin Amerikan Başkanı Gerald Ford ve CIA direktörü Olson'un ailesini bizzat Beyaz Saray'a çağırarak ona Creek Lake'de bilgisi olmadan LSD verildiği ve bunun psikolojisini bozup onu intihara sürüklediği için resmi bir özür dilerler. Aileye dava açmamaları için $750.000 verilir ve bir gizlilik sözleşmesi imzalanır. Bakın intihar yalanı hala devam ediyor. Bu olayın da üzerinden yaklaşık 20 sene geçtikten sonra 1993 senesinde Frank'in eşi Alice hayata gözlerini yumar ve vasiyeti üzerine eşinin yanına gömülmeye hazırlanır. Fakat Olson'un çocukları babalarının mezarı hazır açılmışken ikinci bir otopsi yapılmasını talep ederler ve acı gerçekleri öğrenirler. Otopsi yapan adli tıp tabibi James Stars raporunda Olson'un göz çukurunda ciddi zedelenmeler olduğunu ve göğüs kafesinde de hasar olduğunu yazar ve son sözlerine şunu ekler. Zemine sırt üstü düşmüş bir vakada görülmemesi gereken yaralar ve darbe izleri bize şunu gösteriyor. Frank Olson o gece vücudunun ön bölgesinden çeşitli sert darbeler yemiş ve camdan aşağı itilmiştir. Resmi rapor sonrası Frank'in çocukları CIA'ye dava açarlar. Ama 20 sene önce imzaladıkları sözleşme yüzünden mahkeme davayı reddederek kapatır. Olaydan hemen sonraki aylarda ise CIA çalışanlarını her türlü işkence ve diğer sebeplerden kaynaklı ölümlerden yasal olarak muaf tutacak kanun kabul edilir. Yani CIA tarafından yok yere işkence edilerek öldürülürseniz bile adamlara dava açamazsınız. Tabii ki göstermelik açarsınız ama açınca savaş suçu işlemedilerse dava düşüyor. CIA ve Amerika bu kanunu alelacele çıkarttılar ki ortaya çıkan MK Ultra raporlarından sonra kaçırılan ve öldürülen insanların aileleri dava açamasındır. Özgürlükler ülkesi Amerika'dan enstantaneler. Peki bunca ifşadan ve olaydan sonra sizce MK Ultra ve onun yöneticilerine ne oldu dersiniz? Müebbet hapis mi? İşten atılma mı?
Yoksa C bunların hiçbiri mi? Adamlar bırakın işten atılmayı filan, bir özür bile dilemeden emekli olup ölene kadar bolluk içinde yaşadılar. Başlarına da hiçbir şey gelmedi. MK Ultra kağıt üstünde kapatıldı denilse de ismi değiştirilip varlığı sürdürülmeye tahminimce devam etmiştir. Nasıl hikaye ama? Kanalda böyle sıra dışı olayları sizinle paylaşıyorum. Kimilerinin videonun sonunda nasıl komplo teorisi sevdalıları tarafından uydurulduğunu söylesem de bu öyle bir olay değil. Ne yazık ki tamamen gerçek. Ve bu demin bahsettiğim deneyler filan buzdağının sadece görünen kısmı. Ve ne yazık ki pek çok belge çoktan yok edilmiş gitmiş. Bakın bunu sadece bir zihin kontrolü, LSD deneyi olarak görmemek lazım. 1925 ve 1993 Cenevre Sözleşmesi'ne göre kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, denenmesi yasak. Yani CIA ve Amerikan ordusunun bunca yıl boyunca yaptığı, videoda bahsettiğim ve bahsetmediğim tüm projeler ve operasyonlar aslında uluslararası hukuka göre suç ve tamamen illegal olaylar. Ama adamlar çatır çatır binlerce kişiyi kaçırıp öldürüp bu deneyleri yapmışlar. Yetmemiş, bir de üstüne Kanada'da, Fransa'da da gidip insanları öldürmüşler. Arkadaş bu savaş demek. Ama tabii kimse sesini bu ülkeye karşı çıkaramıyor. Televizyon karşısında esip gürlense de masa başında halk kimsenin umrunda bile değil. Neredeyse tüm ülkeler ABD'nin uşağı olmuş bile. İşte bu sebepten her daim gözünüz açık olsun. Paranoyakça okuduğunuz, gördüğünüz ve arkasında ABD, Sovyetler olan her şeye inanın demiyorum tabii ki. Çünkü dezenformasyon operasyonları gereği çoğu da uydurma ya da yanıltma oluyor. Ama en azından bir o kadarı da ne yazık ki gerçek çıkıyor. Ve hiçbirimizin daha bilmediğimiz çok daha karanlık deneyler ve gerçekler olduğuna dair hiç şüphem yok. Siz olun, ana akım medyanın, hükümetlerin size her dediğine inanmayın. Her zaman aklınızda bir şüphe olsun. Bakın biraz önce bahsettiğimiz tüm o korkunç deneyleri yapanların çoğu bilim insanları. Bilim nasıl yozlaştı videomda bahsettiğim karanlık bilim işte bu. O sebepten ana akım güçlerin kölesi olmuş bu bilime karşı uyanık olun. Ve her daim gerçekten bilim yapan, gerçekten haber yapan ve gerçekleri size korkusuzca sunan insanları takip edip destekleyin. Ben de şahsen kanalımda ara ara popüler olmuş bu komplo teorisi konularını ele alıp hangileri gerçek, hangileri sahte elimden geldiğince sizinle paylaşıyorum. Bu sebepten videoları sonuna kadar izlemeniz önemli. Umarım günün birinde devletler güçlerini insanlığı nasıl daha iyi öldürürüm, daha iyi kontrol ederim diye deneyler yapmaya değil de insanları, canlıları nasıl daha iyi yaşatırım diye düşünmeye harcarlar. Umarım bu tarz bilimin güzelliğini kirleten tipler yok olur gider. Öyle bir gün gelir mi? Gelse de biz görür müyüz bilemem. Ama en azından umut etmek bile güzel. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçerikleri sevdiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Her ay verdikleri destek ile de sosyal yardım projelerime destek veren katıl üyelerime de ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.